Merhaba değerli arkadaşlarım. Uzun bir aradan sonra yine bir formasyon videosuyla karşınızda olmaktan çok mutluyum. Arkadaşlar şimdi bu sezon ben Oktay Team'de bu sistemi denedim. Ve başarılı oldum. Kendimden yüksek rakiplere karşı da başarılı olduğum için bu sistem çoğu kişiye antipatik gelebilir ama tabii ki bu da bir formasyondur. Bu da bir diziliş şeklidir. Dolayısıyla o kataloğumuzun içine, o hazinemizin içine, formasyon videoların hazinesinin içine bunu da katmayı uygun buldum. Bakın yanında görüyorsunuz ben bir tarihte yine 3-2-3-1-1'i ele almışım. Ama o videoyu izlerseniz eğer orada 3 DC'nin önünde 2 DMC kullanmıştım. Yani bekli değil 2 tane DMC'li olarak 3-2-3-1-1'i analiz etmiştim. Oradaki tam bir AMC'ydi. Buradaki AMC'nin rolü biraz daha farklı. Bununla ilgili de yani şöyle söylemek istiyorum. 3-2'nin bekli sistemini, 2 bekli sistemini beraber analiz etmek istiyorum değerli kardeşlerim. Şimdi arkadaşlar şöyle konuya gelelim. Dediğim gibi ben bu sezonun başından beri Oktay Team'de bu düzende oynuyorum. Genelde düzenimi bozmuyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz üçlü bir DC. Zaten üçlü bir DC yani şuraya baktığınız zaman zaten savunmacı bir sistem olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla bu iki bek ne bana katkı sağlıyor ne sağlamıyor. Bununla da ilgili videomun ilerleyen kısımlarında size bilgi vermeye, aktarmaya çalışacağım. Hani böyle oynamayı düşünebilen arkadaşlar olursa diye bunu da buna eklemiş, ilave etmiş olayım değerli kardeşlerim. Şimdi 3DC oynadığımız zaman zaten sağlam bir blok oluşturuyoruz. Defansta sağlam gördüğünüz gibi aynı şekilde blok oluşturuyoruz. Şimdi 2 tane bekli. Buna mantık verebilirsiniz veya vermeyebilirsiniz. O tamamen size kalmış. Yani elinizdeki duruma göre buna karar verecek olanlar tabii ki oyunun menajerleri ve sizlersiniz değerli kardeşlerim. DR ve DL bana şu katkıyı sağlıyor. Yani o boşluğu, yani o ortadaki boşluğu, ortada görüyorsunuz MC, MR, MR. Aslında tek MC her zaman ne diyorduk? Sıkıntı yaratabilir. Bunu 3MC de oynayabilirsiniz. Biraz daha sağlam olabilir. Biraz daha sağlıklı olabilir. Ama ben tabii elimdeki kadronun formasyonuna göre, kadro yapısına göre bir de bu sezonun başında biliyorsunuz bir denge olayı geldi. Bununla da ilgili zaten biz de açıklamamızı yaptık. Dolayısıyla bununla düşünerekten bu şekilde bir dengeli olarak bir formasyon, bir kadro yapmayı uygun gördüm ve bu sezon başından beri de oldukça başarılı gidiyoruz diyelim değerli kardeşlerim. Şimdi 3DC'nin yanına DR ve DR koyduğum zaman rakibin kanatlardan gelme durumunda, rakibin formasyonuna göre eğer rakip kanatlardan da bize tehdit oluşturabiliyorsa burada DR ve DR'li de bunu kesme şansımız oluyor değerli kardeşlerim. Zaten ortada görüldüğü gibi 3 tane DC var. Onun önünde tek MC evet sıkıntı yaratabilir. Yani tek MC her zaman risklidir, sıkıntı yaratabilir. Ama bu işte MR ve MR ile beraber orada bir kombinasyon oluşturduk. Ve bu kombinasyonla beraber tabii orta sahası çok kuvvetli olan takımlara karşı çok fazla işlemeyebilir. Ama dolayısıyla bu ayarda bu şekilde olan takımlara karşı işleyiş gösterebiliyor. O videoda arkadaşlar buradaki AMC'miz yani Arriaga gördüğünüz gibi tam aslında AMC'nin şeyinde değil. Biraz santrforun arkasında ikinci bir santrfor gibi. İkinci bir şey gibi mantığı da ileri vererek de onu da TOK'un arkasında ikinci bir santrfor olarak kullanma şansını bana verdi arkadaşlar. Bu sistem kötü bir sistem değil. Biraz dediğim gibi aslında savunmacı gözüküyor. Bakın 3-2-3-1-1 olarak gözüküyor. Yani her ne kadar beşli bir savunma hattı olarak ilk bakışta göze çarpıyorsa da ama sistem bunu 3-2-3-1-1 olarak kabul ediyor değerli kardeşlerim.
Bu şekilde oynadığınız zaman bekleriniz de ileri katkı verirse, beklerin tabi burada önemi çok fazla oluyor. Bakın gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, beklerin katkısı çok fazla olmalı. Çünkü önünüzde eğer ML ve MR'de ileri çıkacağını düşünürsek, onların da hücum hattına katkı vereceğini düşünürsek, sonlanamayan ataklarda veya boşalan toplarda DR ve DR'nin de orada ikinci bir kanat oyuncusu gibi MR ve MR'nin arkasında gitmesi lazım. Diyeceksiniz ki abi sen geri talimatı vermişsin. Buna rağmen yine gidiyorlar. Siz vermeyebilirsiniz. Daha fazla ileri çıksın, daha fazla şey yapsın. Çünkü genelde bu oyuncular, biraz sonra oyun tarzımı da göstereceğim. Ben genelde uzun oynamayı tercih ediyorum. DR ve DR özellikle DC'lerin de beraber uzun toplarla asist de yapma özelliğini kazanıyorlar değerli kardeşlerim. Bu da önemli. Yani orta saha, AMC, ST yaptıkları uzun toplar gole çevrilirse asist konusunda da katkı veriyor. Özellikle bekler değerli kardeşlerim. Sizin de bu konudaki görüşlerinizi her zaman olduğu gibi söylemeye gerek yok. Lütfen yazarsanız da hep beraber yine tartışırız. Şimdi o videoda 3 DC'nin önünde 2 DMC kullanmıştık. Ama kanatlar bir şekilde bek pozisyonları boştu. O zaman ben çok iyi hatırlıyorum. O videoyu tekrar izlerseniz sizler de göreceksiniz. Kanatlardan rakip geldiği zaman sıkıntı yaratabilir demiştim. Ortadan bir sıkıntı yaratmaz. Ama kanatlarda 2 DMC ve 3 DC ile beraber sıkıntı yaratabilir demiştim. Burada da bunu bertaraf etmiş oluyoruz. Yani 3-2-3-1-1'in bekli modelini uygulayarak aynı zamanda rakibin kanatlardan gelme şeyini de bir miktar elimizdeki oyuncu kapasitesine göre azaltmış, biraz orayı güvene almış oluyoruz. Öyle ifade etmek isterim değerli kardeşlerim. Şimdi ortadaki MC sıkıntı demiştik. Zaten MR ve MR dolayısıyla illaki oyun içinde katkı verecektir. Hücum bölgesine katkı verecektir. Burada benim için aslında en mihenk taşı olan oyuncu şu. Bakın şu gördüğünüz Arriaga. Arriaga topla beraber ikinci bir santrafor gibi. Zaten özellikleri de ona uygun. İkinci bir santrafor gibi. Santraforun arkasında topun boşalttığı alanlara. Topun boşalttığı alanlara. Bakın. Şöyle söyleyeyim. Bakın çok yönlü hücum oyuncusu. Bu çok önemli bir özellik değerli kardeşlerim. Dolayısıyla bu gezen bir santrfor. Yardım eden, gezen ve bekleri boşaltan bir santrfor. Dolayısıyla bunun boşalttığı alanda Arriaga'nın girdiği pozisyonlarda Arriaga'nın direkt kaleciyle golle burun buruna kalma şansı da çok artıyor. Savunmada güzel, bekler konusunda rakibin kanattan gelmesine göre güzel. Orta sahada belki MC tek olduğu için biraz sıkıntı yaratabilir. DMC ile alışan bir oyun tarzınız varsa bu biraz sıkıntı yaratabilir. Çünkü bir de buna DMC kullanırsanız çok aşırı biraz savunmacı olur. Bu da bence bu sistem için gereksizdir diye düşünüyorum. Tabii ki bu benim naçizane görüşüm. Şimdi ben nasıl oynuyorum'a gelince şöyle oynuyorum ve bundan sonra da videoyu kapatacağım değerli arkadaşlar. Genelde hücum oynuyorum arkadaşlar ama bazen çoğu zaman da rakibin durumuna göre normalle başlayabiliyorum. Normal ya da hücum oynayabilirsiniz. Karışık oynuyorum, uzun oynuyorum. Çünkü benim orta saham çok fazla yeterli değil. Dolayısıyla ben direkt toplarla gitmeye çalışıyorum. Tabii ki her zaman için bu direkt topların %100'ünü forvetimizle buluşturamayabiliyoruz. Bu zaten burada ne diyor? Bakın bu diyor ki kısa pas daha güvenlidir. Ama diyor uzun paslar diyor topa sahip olmazsan risklidir diyor. Çünkü neden? Orta sahada zaten yeteri kadar oyuncum olmadığı için ben uzun topu tercih ediyorum. Ama doğrudan da hedefe yönelik ataklar yapabilir diyor açıklamasında. Kontra atağı zaten kapalı. Pres tarzı alçak. Top çalma tarzı duruma göre
normal olarak oynayabiliyorum. Rakibe çok fazla duran top vermemek adına. Ama genelde rakibe göre diyeyim ben onu. Normal ya da zor tercih edebiliyorum. Marka açılarsa kesinlikle bölgesel ve offside taktiğinde açık tutuyorum. Zaten geri mantığı da vermişim. Orada bir şekilde daha az rakibe arkaya sarkan topları bıraktırmak adına değerli arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla şekil bu. Ne basıyorum maçlarda? Maçlarda ağırlıklı savunma basıyorum. Çünkü ben takım anlayışı normal ya da hücum oynadığım için, bakın normal ve hücum oynadığım için değerli arkadaşlar savunma basıyorum. Savunma antrenmanlarımı biraz daha kuvvetli tutuyorum. Savunma bonuslarımı biraz daha yüksek tutuyorum ve savunma basarak da dolayısıyla buradaki açığımı dengelemeye çalışıyorum. Bakın gördüğünüz gibi denge olayı da 9.9 ki çok çok iyi bir denge olayı. Böyle bir düzen içinde şu ana kadar gerçekten başarılı olduğumu düşünüyorum. Evet arkadaşlar, sizler de yorumlara yazarsanız bence güzel bir paylaşım olur diye düşünüyorum. 3-2 her ne kadar beşli bir oval savunma gibi görünse de 3-2-3-1-1 şeklinde bir formasyonu da bekli sisteminde sizlerle paylaşmaktan da mutluluk duydum. Sağlık ve esenlikle kalın. Bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoş kalın, esen kalın.